Selam, bendeniz. Bugün sizlerle birlikte Squid Game'in ikinci sezonundaki detaylara bakacağız. O kadar detayları bulmuşum. Sen de 2 dakika videoyu beğenip aşağıdaki kırmızı butonuna kanala abone olursan beni çok mutlu edersin. Bu arada Squid Game'in ikinci sezonunu izleyenler hemen aşağıdan yorumlara yazsın. Tamam, videoya devam edelim. Videomuza oyunların kurucusu 001'den başlayalım, yani Frontman'den. 001 sezonun başından beri Ji-hoon'la uğraşıyordu. Ji-hoon'a sezon 1'de yaşadığı bazı travmaları hatırlatıyordu. Mesela 001'in saçı birinci sezonda böyle değildi. İkinci sezonda saçını böyle yapmasının nedeni Sang-woo'ya benzetmek istemesiydi. Sang-woo da Ji-hoon'a zaten çok büyük bir travma yaratmıştı arkadaşlar. Ayrıca Ji-hoon sezon 1'de normal süt içemediği için sütünü Ali'ye veriyordu. 001 de Ji-hoon'un aklıyla oynamak için normal süt içemediğini söylüyor. Take it. I don't want it. I can't drink milk anyway. Ayrıca Squid Game'in telefon numarasını 456 numaraya değiştirdi. Yani Ji-hoon'un numarasıyla. Bir de sezon 1'deki Squid Game numarası aslında gerçek bir kadına aitmiş. Ve dizi çıktıktan sonra milyonlarca kişi kadının telefonunu aramış. Oğlum, Squid Game'i gerçek sanıp da mı arıyorsunuz? Manyak mısınız? Netflix bu olayı öğrenince sezon 1'deki numarayı editleyerek değiştirmiş. İkinci oyuna baktığımızda ise Frontman sağ eliyle topaç oynuyordu fakat başarısız oluyordu. En sonunda ise sol eliyle yapıyor ve başarıyordu. Bu da onun solak olduğu anlamına gelir. Sezon 1'de kardeşini ateş ederken sol eliyle silah tutuyor zaten. Ölmemesi için de omzundan vuruyor. Bunu da yapmasının muhtemelen sebebi grubun güvenmesini kazanmak. Yani adam oyunları kendisi yapmış. Bütün oyunları takır takır geçse anlarlar. Numarası da 001 zaten. Yeni sezondaki yaşlı adam gibi. Bir de fark ettiyseniz ikinci oyunda bizim takım en sondaydı. Yani eğer kaybederlerse bütün grubu öldüreceklerdi. Fakat Frontman hayatta kalacaktı. Ve bunu gören hiç kimse olmayacaktı. Bir konuşmada 001 numaralarının anlamlarını söylüyor. Benim adım da Oyong-il. Numaramla aynı. 01 demek. Yani ben 001 numarayım, ismimin anlamı da 001 diyor. Bir de muhtemelen Döndükçe Dönelim oyununda hile yaptı. İsmi sanırım Döndükçe Dönelim değil mi? Herkes gruplar halinde odalara dağıldı fakat onun hiçbir odaya girdiği sahneyi görmedik. Hatta gelip diyor ki benim gibi karizmatiksen bu oyun senin için kolay olacaktır diyor. Ben de endişelenmiştim. Neyse ki cana yakın biriyim. Böyle oyunlarla aram iyidir. Ve 001 sırayla grupların kaç kişi olacağını tahmin etmişti. Eğer 6 kişi olursak sıradaki oyunda 2 kişi olacağız demişti. Bu sefer hangi sayıyı seçecekler? 2. Neden? Geriye 126 kişi kaldı. Burada 50 oda var. Bu da onun Frontman olduğuna dair çok büyük bir detay. Bir sonraki detayımız için sezon 1'e dönüyoruz. Birinci sezonda Ji-hoon oyunları kazandıktan sonra Ji-hoon'u alıp böyle bir şey demişti. Sizler atsınız. Hipodromdaki atlar. Beni şaşırttın. Bu kadar koşabileceğin aklıma gelmezdi. İkinci sezonda ise bir kulübe giriyorlardı ve resmen at maskeli bir adam görüyorlardı. Şimdiki detayımızda ise, şimdi arkadaşlar Kore'de bu yemek asla çatalla yenmez. Bu yemeği ya elinizi kullanarak yiyeceksiniz ya da çubuk kullanarak yiyeceksiniz. Ama Squid Game'de ise bunu çatalla servis ediyorlar. Neden? Çünkü silahlansınlar diye. Bu da Ji-hoon'a sezon 1'de yaşadıklarını hatırlatıyor. Birinci sezonda yemek servis edilirken bıçakla servis ediliyordu. Yani oyuncuların birbirini elemesini istiyor Frontman. Bir de kusura bakmayın arkadaşlar, Ji-hoon yani başrol bu sezonda birazcık maldı. Ulan birinci sezonda yaşlı adamın numarası 001'di ve oyunların kurucusu çıkıyordu. Abicim ikinci sezonda da 001'in Frontman olabileceğini hiç düşünemedin mi? Yok. Resmen görmemiş gibi yapıyor. Şimdi de biraz balıkçı hakkında konuşalım. Bu balıkçı adam herkese yardım eden sıradan bir adam gibi gözüküyor olabilir. Fakat aslında öyle değil. Bu adam aslında bütün ana karakterlerin düşmanı. Hadi onun gerçek kimliğini gösteren sahnelere biraz göz atalım. Araştırmacılardan olan adam Ji-hoon hakkında bir şeyler söyler. Ve balıkçı adam da hemen o oyunları daha önceden kazanan adam değil mi der. Bunlara katılan adam. Ne? Bay Songu, sen nereden biliyorsun ki kaptan? Bu da demek oluyor ki balıkçı bilmesi gerekenden çok daha fazla şeyler biliyor. Bir de bu balıkçı teknolojiden çok anlamıyormuş gibi davranıyor. Mesela drone'un nasıl çalıştığını görünce şaşırıyor. Hatta drone'u doğru düzgün söyleyemiyor bile. Hem bu drone var. Kaptan, drone değil o. Drone. Neyse ne. Ama bu sadece onun oyununun bir parçasıydı. Ama aslında yaptığı her şey rol. Ve bu da onun oyununun bir parçasıydı. Bir tane adam balıkçının drone'u bozduğunu görüyor. Ulan madem sen drone'un ne olduğunu bilmiyorsun, nasıl drone'u bozabiliyorsun? Hem o polisi nasıl kurtardı? Yani Kore'de yüzlerce ada var.
Nasıl sen polisin olduğu adaya denk gelebilirsin ki? Bu adam kesinlikle frontman için çalışıyor. Bu da demek oluyor ki frontman hala kardeşini seviyor. Ve balıkçıyı da kardeşini koruyabilmesi için oraya göndermiş. Bir de bu balıkçı adanın konumunu biliyor. Bunu bilerek de polisi daha çok uzaklara götürüyor. Yani adadan uzaklaştırıyor. Hem bence bunu izlerken anlamışsınızdır. Çok saçma bir durum. Rastgele bir adam geliyor. Senden rastgele yüzlerce adayı araştırmanı istiyor. Hem de rastgele saçma sapan bir hikayeyle. Lan kim bunu bedavaya yapar ki? Hem patlama olurken balıkçı hiç tepki vermiyor. Diğerleri çok korkuyor. Bir de frontman dilencilere para uzatırken elinden asırlar olduğunu görüyoruz. Yani bu belki ağırlık kaldırmasından dolayı olabilir. Ama birazcık gerçekçi olalım. Muhtemelen insanları tokatlaya eli nasıl oldu. Hem şu hareket Matrix'e gönderme bu arada. Bir de dizide satıcı için yaptıkları çizimin komik bir animasyona benzediğini hiç fark etmiş miydiniz? Sıradaki detayı ise diziyi sadece Korece izleyenler anlayabilecek. Anlayabilecek değil, anlatacağım zaten de anlamıştır. Thanos ile grubu aralarında yaşlarını tartışıyorlardı. Yani bilmeyenler için Kore'de yaş çok önemli bir şey. Kore'de yaşı büyük olan birine saygı duymak zorundasınız. Kültürleri böyle. Sonra ise gruptaki kızın en büyükleri olduklarını öğreniyorlar. 고육. 정리됐네. 경수가 막내. 이 둘은 동갑. 네가 누나. Sonra ise Thanos gruptaki herkesin ona Nuna demesini istiyor. 그다음서 누나라고 해봐. Nuna ise Kore'de erkeklerin kendinden daha büyük kadınlara seslenme şeklidir. Şimdi en büyük detaya geçeceğiz. 2. sezonda oynanacak oyunlar. Hatırlarsanız 1. sezonda duvarlarda oyunlar çiziliydi. 2. sezonda ise duvarlara dikkatlice baktığımızda böyle bir oyun görüyoruz. Bu oyun ise oyun parklarında bulunan tırmanma demirleri. Muhtemelen bu oyunu çok yüksek bir yerde yapacaklar. Ve bu oyun gerçekten kuvvet isteyen bir oyun. Bu yüzden maalesef birkaç oyuncu elenecek. Yani biri düşerse ölüyor. Muhtemelen bir zaman olacak ve o zamanın içinde de bitiremeyenler, yani yetişemeyenler ölecek. 2. sezonun post kredi sahnesinde bir tane yeni oyuncak görüyoruz. Ve bir tane trafik ışığı ve bir tane tren rayı görüyoruz. Yeni oyuncağın ismi Cholsu. Bir tane müzik çalacak, işte o müzik bitene kadar bütün tren rayının dolaşmaları lazım. Ve etrafta insanlar ellerini birleştirip size şey yapıyorlar. Bu durumda ise insanlar öyle ellerini birleştirmeyecek. 2 tane robot olacak. Ve diğer takım arkadaşlarınızla tutunmanız gerek. Yani bu bir çeşit güven oyunu. Önünüzdeki tutunduğunuz kişi sizin kaybetmenize neden olabilir. Duvarda olan bir başka oyun satranç. Bu da demek oluyor ki oyuncular gerçek hayatta satranç oyununu oynayacak. Yani yanlış yaptıkları hamlede ölecekler. Her grup lider olması için birini seçiyor. Muhtemelen lider Ji-Hoon olur. Ve Ji-Hoon'un bu oyunda birkaç kişiyi feda etmesi gerekecek. Ayrıca oyuncu 125'in de VIP'lerden olduğu düşünülüyor. Hatırlarsanız 1. sezondaki katliamda yaşlı adam korkuyor ve o yüzden oyunu durduruyorlar. Stop this! I'm scared! Stop this madness! You keep this going! Yaşlı adam da oyunun kurucularından biri bu arada. 2. sezonda da aynı şekilde oyuncu 125 korkar ve oyunu hemen durdururlar. Ama en büyük detay ise oyuncu 125'in ismi VIP 3'ün ismiyle aynı. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Siz bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Hem sizin de teorileriniz vardır belki 3. sezon hakkında. Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye. Bye.